Bir adam düşünün, hayatın her alanında zirvede, girdiği her ortamda dikkat çeken, giyimiyle zarafet, konuşmasıyla karizma, duruşuyla asalet taşıyan biri. İnsanlar onun etrafında toplanıyor, onu izliyor, onun gibi olmak istiyor. Ama kimse onun geceleri yalnız kaldığında ruhunu kemiren boşluğu, başarılarının ardında gizlenen yalnızlığını, iç sesinden kaçmak için gösterişli hayata sığınışını fark etmiyor. O, dışarıdan bakıldığında bir kral gibi. Ama iç dünyasında yalnız bir çocuk. Ve bazen en büyük çöküşler en yüksek tahtlarda başlar. Bu sadece bir roman kurgusu değil. Bu hikaye gerçek bir adamın, Orhan Gazi Vural'ın hayatında da vücut bulmuş olabilir. Gülseren Budayıcıoğlu'nun Kral Kaybederse romanındaki Kenan karakteriyle Orhan Gazi Vural'ın hayatı arasında kurulan benzerlikler yalnızca spekülasyonlara değil, dikkat çekici yaşam örüntülerine de dayanıyor. Sosyal medya fenomeni Puçça, Pınar Işık ve gazeteci Şerafettin Üstünkol'un işaret ettiği bu paralellikler, edebi bir kahramanla gerçek bir insan arasında kurulan psikolojik köprüyü gözler önüne seriyor. Orhan Gazi Vural, 1934 yılında Eskişehir'de doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde maden mühendisliği eğitimi aldı. Hayatının ilk izlerini çocukluk yıllarında, özellikle de annesiyle kurduğu ilişkiyle kazıdı. Annesi ona sürekli mükemmel olduğunu söyleyen, onu diğer herkesten üstün gören bir figürdü. "Sen özelsin, sen kralsın, senin eşi benzerin yok" sözleriyle büyüyen Orhan, koşullu sevginin en güçlü örneğini yaşadı. Sevgi, onun için kabul görmek, hatasız olmak, üstünlükle eşleşti. Bu da duygularını bastıran, kırılganlığını inkar eden, her zaman kazanan olmak zorunda hisseden bir karakter doğurdu. Tıpkı Kenan gibi, Kenan'ın babası Kenan 12 yaşındayken vefat ediyor. Kenan ve annesi sıkça ev ve okul değiştirmek zorunda kalıyorlar. O yüzden de insanlarla ilişki kurması Kenan'ın oldukça kolay bir hale geliyor. Çünkü sürekli yeni bir yere gidiyor ve yeni insanlarla tanışıyor. Kenan zamanla da oldukça flörtöz bir adam haline dönüşüyor. Orhan gençlik yıllarında yalnızca zekasıyla değil, fiziksel çekiciliğiyle de dikkat çekiyordu. 1960'larda katıldığı Ses Dergisi artist yarışmasında Ediz Hu'nun ardından ikinci oldu. Yarışma sonrası ona Artist Orhan lakabı takıldı. Artık sadece bir mühendis değil, göz önünde olan çevresindekilerin hayranlıkla izlediği bir figürdü. Herkes onunla olmak, onun gibi olmak istiyordu. Ama onun için bu ilgiler sadece bir zaferdi. Aşk bir ruh hali değil, bir egosal tatmindi. Kadınlar onun için birer fethedilecek kaleydi. Kazanmak her şeydi, sevmek değil. Hayatının belki de en sembolik olaylarından biri Paris'te yaşanıyor. Eşiyle balayında olan Orhan, eşine biraz işim var deyip otelden ayrılıyor. Kadın ise yalnızlıktan sıkılıp Paris'in meşhur Şanzelize Caddesi'ne gidiyor. Orada ne gördü dersiniz? Eşi Orhan, kolunda başka bir kadınla caddede volta atıyor. Karısı Orhan'a şaşkınlık içinde sesleniyor. Ancak Orhan, eşini tanımamazlıktan gelip Fransızca bir şeyler geveleyip sanki yabancıymış gibi karısını kovalıyor. Olay akşam otele taşınır fakat kavga bekleyenler yanıldı. Çünkü kadın Orhan'a "Bugün seni Şanzelize'de gördüm sandım ama adamla konuşunca sen olmadığını anladım. Günahını almışım, özür dilerim" diyor. Orhan'ın çift kişilikli hayatı işte tam da bu. Rol yapan bir kral, sahnede güçlü, arka planda korkak ve kaçak bir adam. Hemen belirteyim, bu hikaye günümüzün 30 yıl öncesinde geçen bir hikaye. İş gezileri Kenan'ın kaçamakları için bir perde görevi görüyor. Bu durum hem özel hayatındaki kaçamakları kolaylaştırıyor hem de iş bahanesiyle söylediği yalanları daha inandırıcı hale getiriyor. Kenan aslında eşiyle büyük bir aşkla evleniyor. Handan eski bir valinin kızı ve Kenan'a çok aşık oluyor. Evlilikleri balayında yaşanan olaya rağmen ilk başlarda her şey çok yolunda gibi gidiyor ve Handan hamile kalıyor. Hamileliğinin son aylarında Kenan'la büyük bir tartışmaya tutuşuyorlar ve kavga oldukça büyüyor. Bu kavga sonrası Handan fenalaşıyor. Hemen hastaneye kaldırılsa da erken doğum yapmak zorunda kalıyor. Bebek doğuyor ama sadece 3 gün yaşayabiliyor. Bu tabii ki de Handan için çok büyük bir yıkım oluyor. Kenan da Handan da bu acı olaydan sonra sorunlarını çözüyor. Elbette bildiğiniz gibi Kenan çapkın bir adam ve rahat durmuyor. Sokaktan geçen bütün kadınlarla bile flörtöz bir şekilde konuşuyor. Handan, Kenan'ın küçük kaçamaklarını hep görmezden geliyor. Sonuçta iyi bir hayat yaşıyor, Kenan'ı seviyor ve onu kaybetmek istemiyor. Fakat ipler bir gün tamamen kopuyor. Kenan sürekli eve girip çıkan, sürekli onların yanında olan Handan'ın en yakın arkadaşı olan Özlem'le ilişki yaşıyor.
ve Handan bunu öğrendikten sonra alt üst oluyor. En sonunda bu ihaneti kabullenemiyor. Özellikle en yakın arkadaşıyla böyle bir şey yapması Handan'ı bitiriyor ve Handan Kenan'dan boşanıyor. Kenan da bu işte hiç kusuru yokmuş gibi hemen Özlem'le evleniyor. Aslında Özlem'le Handan karakter olarak da farklı tipler. Ama bilin bakalım ne oluyor? Kenan oldukça şıpsevdi bir adam ve yine çapkınlıklarına devam ediyor. Özlem'i aldatmaya başlıyor ve Handan ile yeniden birlikte olmaya başlıyorlar ve tekrar evleniyorlar. Orhan Gazi Vural da Kral Kaybederse romanında Kenan karakteri de benzer bir içsel yapıya sahipti. Çocukken annesi tarafından idealize edilmiş, babası tarafından duygusal olarak ihmal edilmişti. Yetişkinliğinde kurduğu tüm ilişkiler bu çocukluk travmalarının izdüşümüydü. Kadınlara hükmetme arzusu sevilmeye değil, onaylanmaya, değerli hissetmeye duyulan patolojik bir ihtiyaçtı. Gerçek bağ kuramıyor, manipülasyonla kontrol etmeye çalışıyordu. Orhan Gazi Vural da hayatı boyunca aynı şekilde hiçbir zaman samimi duygusal bağlar kuramamış, kadınları hayran kitlesi olarak görmüş. Ne zaman gerçek bir bağ ihtimali ortaya çıksa kaçıyor ya da sabotaj yapmış, aynı Kenan gibi. Kenan'ın hayatı Zeynep adında bir kadının gelişiyle değişmeye başlar. Zeynep, Kenan'ı yücelten değil, onunla yüzleşen, onu gerçekleriyle baş başa bırakan bir kadındır. Bu yüzleşme, Kenan'ın kendisinden yıllarca sakladığı aynaya bakması gibidir. Onu sevmeye başlayan biri değil, onu gören biriyle karşılaşır. Ancak bu karşılaşma geçmişteki tüm savunma mekanizmalarını yerle bir eder. Zeynep'le olan ilişki zamanla çatırdar. Kenan doğum gününü unutup eve geç gelir, yani zaman içinde ilgisizleşir. Kenan'ın hayatında bir dönüm noktası bir çiçekçide tanıştığı öğretmen Serap olur. Serap'tan etkilenen Kenan, Zeynep'in doğum gününü bahane ederek kulüpten ayrılır ve Serap'le buluşur. Ancak Serap, Kenan'la geçirdiği gecenin ardından ağlayarak otelden ayrılır ve Kenan bir daha onu aramaz. Bu sırada Kenan'ın eşi Handan, Kenan'ın kendisiyle yeniden ilişki kurma çabalarına karşılık vermeye başlamış, yıllar önce bir kıskançlık krizi nedeniyle boşanan Handan, Kenansız bir hayatın çekilmez olduğunu fark etmiştir. Kenan da Handan ile gizli gizli buluşarak Zeynep'i aldatır. Zeynep Kenan'ın kendisini aldattığından şüphelenmeye başlar ve sonunda Kenan'ı karısı Handan ile birlikte görür. Bu olay Zeynep için bir dönüm noktası olur. Öfke ve hayal kırıklığıyla Kenan'a sokak ortasında saldırır. Bu olay, Kenan'ın hem sosyal çevresinde itibar kaybetmesine hem de Zeynep ile olan ilişkisinin kesin olarak sona ermesine neden olur. Kenan, Zeynep'i geri kazanmak için çeşitli yollar dener, ancak Zeynep kararlıdır ve onunla bir daha görüşmek istemez. Kenan bu ayrılığın ardından psikolojik olarak çöker. Panik ataklar yaşamaya başlar ve Gülseren Budayıcıoğlu'ndan yardım alır. İçinden çıkamadığı karmaşa onu terapiye götürür. Gülseren Budayıcıoğlu ile başlayan seanslar onun çocukluğuyla yüzleştiği ilk kez içsel benliğiyle temas kurduğu anlardır. Annesinin mükemmellik takıntısı, babasının sevgisizliği, yalnızlık korkusu. Hepsi terapi odasında gün yüzüne çıkar. Kenan'dan sonra Fadime yani Zeynep uzun süreli bir ilişki yürütemez, Kenan'ın durumunu da ortak tanıdıklardan duyar. Hatta Kenan'ın kaldığı huzur evinin masraflarını karşılayan vakıf maddi sıkıntıya girince Kenan'ı oradan çıkarmaya karar verirler. Fakat Fadime, Kenan'ın oradaki rahatı bozulmasın diye Kenan'ın bakım evi masraflarını da karşılamaya karar verir ve tüm masrafları üstlenir. Handan ise kendi düzenini kurup mutlu bir evlilik yapar. Kenan her ne kadar içsel bir dönüşüm yaşasa da bu dönüşüm fiziksel sağlığını geri getirmez. En sonunda kalp krizi geçirerek huzur evinde hayatını kaybeder. Geride ise derin bir hikaye bırakır. Yani Orhan Gazi Vural, hayranlık uyandıran sahte bir imajın arkasında gerçek sevgiyi hiç tatmadan yaşlanır ve hayata gözlerini yumar. Onun hikayesi Kral Kaybederse'nin sayfalarında yeniden vücut bulur. Ve böylece bir adamın çöküşü sadece bireysel bir trajedi değil, aynı zamanda erkeklik, güç, başarı ve duygusal ihmalin toplumsal bir eleştirisine dönüşür. Hikaye yalnızca Orhan Gazi Vural'ın ya da Kenan karakterinin değil, toplumun duygularını bastırmaya zorladığı, güçlü görünmeye mahkum ettiği nice adamın hikayesidir. Kral kaybettiğinde yıkılmaz, ilk kez gerçek bir insan olur ve bazen en karanlık düşüş yeni bir doğuşun başlangıcıdır. Kral Kaybederse bir insanın çocukluk travmalarının yetişkinlik dönemindeki davranışlarına nasıl etki ettiğini çarpıcı bir şekilde gözler önüne seriyor. Eğer psikolojik derinliği olan ve insan ruhunun karmaşıklığını anlatan romanları seviyorsanız bu kitabı mutlaka okumalısınız.
Daha önce Gülseren Budayıcıoğlu'nun birçok kitabı diziye uyarlanmıştı. Bu yapımında başarılı bulunacağı ve diğerleri gibi izleneceği belliydi. Kitap ve dizi hakkında ne düşünüyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın,